Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bölge Filipinler. Daha önce bir başka bölümde Gizemli Bilez'in Sırrı'nda anlatmış olduğum bir öykü. O öykünün geçtiği yer Bangsamoro, yani Moroların özgürlük toprakları. Özgür Moroların toprakları diyelim Bangsamoro için. Geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Çünkü uzun yıllardan beri bağımsızlıkları için Filipinlere karşı savaşan Morolar ateşkes sağlandı. Barış görüşmeleriyle beraber ülkenin tekrar huzura kavuşacağı zannedilirken en tepedeki insanların çok abuk subuk davranışları ve o bölgede yine bir takım gizli parmakların müdahaleleri, terör eylemleriyle beraber o barış bugünlerde belki sonlanabilir. Gündeme getiriyorum çünkü ne yazık ki bu tür bölge sorunları unutturuluyor. Moroların yaşadığı topraklarda yıllarca bulundum. Yani gerek Mindanao Adası, gerek Sulu Adası, tabii Palawan, bütün bu bölgelere gittim. Ve Türkiye ile çok eskiden kurulmuş dostlukların izini sürdüm. O dostluklar nerelere dayanıyor biliyor musunuz? Ya ta Acelere kadar giden 1560'larda Sarı Selim zamanında o bölgeye Aceh Sultanlığı'na gönderilen yardımdan sonra oraya ulaşan bizim coğrafyamızın Leventlerinin torunları ve o öylesine bir yakınlaşma ki Sultan Abdülhamit döneminde adına hutbe okutulacak kadar Türkiye'ye, Anadolu'ya ve bizim kültüre yakın insanlar. Zamboanga diye bir küçük kenti var Mindanao'nun güneyinde. Orada bir cami inşa ediliyor. Sultan Abdülhamid'in adına o bölgede büyükelçilik yapan Ahmet Ataullah Efendi tarafından. Ve o cami aydınlatma sistemi İstanbul'dan gönderiliyor. İşte böylesine izleri takip ettim. Filipinler'de Müslümanların yaşadığı Mindanao Adası'nın güneyi Zamboanga'dayız. Zamboanga bölgenin en önemli merkezlerinden biri. İspanyolların bu bölgeyi işgalinden sonra bir İspanyol şehri gibi görünüyorsa da 10. yüzyıldan itibaren Arapların buraya İslam'ı getirmesiyle gerçekten ta sabahtan Mindanao'nun kuzeyine kadar varan o büyük Moro toprakları ve Moro halkının yaşadığı topraklarda bu bölge çok önemli. Bizim için de bir anlam ifade ediyor çünkü gördüğümüz cami yapıldığı dönemde Sultan Abdülhamit'ten ciddi bir yardım almış. Bu caminin aydınlatılmasında gerekli sistemi, o aydınlatma sistemini Osmanlı İmparatorluğu göndermiş. Beni o mücadelenin verildiği dönemlerde, hani kolay kolay gazetecilerin giremediği dönemlerde bir şekilde konuk ettiler. Haşim Selamet'le tanıştım. Moro İslam Kurtuluş Cephesi'nin lideri. Nur Misuari ile tanıştım. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin lideri. Ve o bölgedeki Müslümanların aralarına girdim. Ekonomik olarak Filipinler'de %10'luk, %15'lik bir nüfus ama çok ilericiler, çok zenginler. Çünkü Filipinler ne yazık ki o Hristiyan kültürünün dışarıdan müdahalelerle bine bölünmüş mezhepler, kiliseler ayrımlarıyla gerçekten yoksulluğun dorukta olduğu bir ülke. Hele o Marcos dönemi korkunçtu. Öylesine ki evet bizde çöplükte yaşama olayı olmaz. Zaman zaman çöplüklerden kötü görüntüler var ama insanların çöplüklerde, mezarlarda yaşadığı bir toplumdan bahsediyorum. İşte o toplumlar içinde Müslümanlar çalışkanlıklarıyla, kurdukları kendi dayanışma sistemleriyle adeta adaların, kendilerinin kökenlerinin olduğu adaların hakimi olmak isterken ne yazık ki Marcos döneminde bir takım silahlı güçler onların yaşamlarına darbeler vurdular. Kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Mücadele devam etti. 1970'lerde barış görüşmeleri yapıldı ama tam barışın gündeme gerçek olarak geldiği bu dönemlerde, geçtiğimiz günlerde bir takım olaylar yaşandı ve bir takım patlamalarla terör, yine o bilinmedik parmakların koyduğu terör, hangi kimlikler olursa olsun o bölgede huzuru bozdu. Umarım bu barış süreci kalıcı olur ve dünyadaki benzeri coğrafyalarda var olan sorunlara güzel bir örnek olur. Şimdi Moro topraklarına yapmış olduğum o yolculukta birbirinden farklı savaşçılara tanık oldum diyorum. Bunların görüşleri neydi? Görüş ayrılıkları neydi? Birileri Libya tarafından destekleniyordu. Bir diğer taraf İran tarafından destekleniyordu. Yine dışarıdan ithal edilmiş bir takım ritüeller farklılığı kardeşler arasında ayrımcılığa yol açıyordu. Allah'tan toparlandılar.
O bölgenin kalkınması için projeler oluşturdular. Öncelikle üniversiteler açıldı. Bu üniversiteler kendi yerel değerlerini de tanımaları için fırsat verdi ama bölge tıpkı Orta Doğu gibi çok uluslu firmaların, birbirinden farklı alanlarda bölgelerden çıkar sağlayan firmaların etki alanı. Yani Monroe'larda rahat bırakılamayan bir toplum. Umarım o bölgelerde barış gelir, barış süreçleri sağlıklı bir şekilde uygulanır ve o yoksul Filipinlerin halkını da Monroe'ların başlattığı bu gelişim süreci etkiler ve Filipinler bölgenin kalkınmış ülkelerinden biri haline dönüşür.